Merhaba değerli izleyiciler. Ömer Cantalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugüne kadar sizlerle yazarları ve araştırmacıları oluşturmaya çalıştım ki bundan sonraki süreçte de zaten takip ettiğiniz konularla ilgili yine alanında böyle derli toplu, ayakları daha yere basan, sağlıklı çıkarımlar yapan kıymetli araştırmacıları yine sizlerin karşısına çıkarmaya çalışacağım ama bugün de sizlerle o araştırmacıların, o yazarların kitaplarını yayınlayan bir kişiyle beraberiz. Yıldıray Yılmaz, Şira Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve 30 yıllık bir yayıncı kendisi. Dolayısıyla bu 30 yıl içerisinde aslında bizim konuştuğumuz, anlattığımız, işte aldığımız konukların anlattığı konuların birçoğunun işlendiği kitapların altında arkasındaki kahramanlardan birisi diyebilirim daha doğrusu. Ve 30 yıllık bir tecrübe de hiç az değil. Şöyle başlayayım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi 30 yıldan bahsediyoruz ve bu 30 yıl çok niş bir alanda ezoterik, işte tarihi, gizem dolu, komplo teorisi de diyebileceğimiz konuları içeren birçok konuda, birçok çalışmanın arkasında sizin isminiz var. Şimdi şu şeyle başlarsak, ya bu yolculuk nereden başladı? Bu konularla ilgili öncelikle nasıl başladı ve sizi yayıncılığa çeken şey neydi? Valla insan hayatında hep yarı tesadüfler devreye giriyor ama bu tesadüflerde nedense hep enteresan kırılma noktalarında. Sanki insanın kaderiymiş gibi bu ağlar örülüyor ve benim de nispeten öyle oldu. Yani tabii ki öncelikle soru her insanın kendi kendine sorduğu, sorguladığı, bu dünyada ne işi olduğu, ne yaptığı, nereden geldiği ve nereye gitmekte olduğu ile ilgili sorulara aranan cevaplar. Yani bunların peşinde koştuğumuz için gençliğimizde bir takım oluşumların içerisinde olduk, araştırmaların içerisinde olduk. Tabii bu sizin başladığınız dönemler neticede dijitalin olmadığı daha matbu dönemler. Tabii 80'ler diyebiliriz. 80'lerin başlarından itibaren. Evet. Bu süreçte bu tip olaylarla tabii ilgi duyduğumuz için karşılaştık. Buna göre bir arkadaş çevremiz oldu. Hı hı. Bu arkadaş çevremiz hep birbirimizi bir tarafa doğru götüren, sürükleyen, çeken bir yola dönüştü. Ve sonunda buralara geldik. Tabii bu şimdi özel olarak aslında benim merak ettiğim, yani özel olarak niye? Şimdi Şira Yayınları'nı ele aldığımızda eminim birçok izleyicimiz biliyor. Şira Yayınları'ndan çıkan kitaplardan birini en azından okumuştur ya da görmüştür. Ve Şira Yayınları'nın yayın politikasına baktığımızda böyle tabii hemen hemen her konuyu ele almaya çalışıyor ama ağırlıklı olarak işte ezoterizm, teoloji, tarih, işte dinler tarihi vesaire bu tip konularda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sizi bu özel alanda, yani neden bu sosyal bilimlerin bu alanı özellikle dikkatinizi çekti? Bu alan çünkü alttaki dinamiği inceleyen bir alan. Yani bütün olan biteni inceliyorsunuz. Örnek veriyorum. Şimdi televizyonda bir futbol maçı izliyorsunuz. Futbol maçı bitiyor. Ondan sonra yorumcular diziliyorlar hep birlikte. Futbol maçında olan biteni tartışıyorlar. Olan bitenle offside, faul ya da işte klasik birbirinin itişip çekiştiği pozisyonlar. Ama eğer bu maç şike ise bu pozisyonların şöyle ya da böyle olmasının bir anlamı yok. Ezoterizm işte bu şike mi değil mi? Altta yatan dinamiği inceleyen, yani onun alttaki esas sebebi araştıran bir alan olduğu için daha çok ilgimizi çekiyor. Aslında bir şeylerin temeli yani o alttaki gizem, oradaki dinamik, çalışan sistem nasıl çalışıyor? Hı hı. Yoksa tabii yani normal hayattan kopmuş değiliz. Elbette ki pozitif bilim ve hayatımızı ilgilendiren kurallar, kaideler, bunları bilmek de önemli. Hı hı. Bunun üzerine eğitim de aldık. Ama daha çok yani şahsi olarak ilgimi çeken şey altta çalışan dinamiğin esas sebebin ne olduğu ile ilgili bir meraktı. Evet. Tabii bu biraz önce söylediğiniz şey önemli, işte o pozitif bilim dediğiniz konu vesaire. Burada sanki bir denge var. Ya o dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bu işi yapan çok daha böyle ciddi şekilde bu işlere eğilen isimler olduğu gibi bunu spekülatif alanlara çekmeye çalışanlar da var. Yani gerçeklikten kopmamak gerekir. Yani neticede bu gerçekliğin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan kopup yani elinizdeki uçurtmanın ipini elinizden kaçırdığınız zaman bunun bir manası yok. Nereye gideceğini bilemezsiniz. Yani bu alan çok
istismara açık da bir alan aynı zamanda. Çok doğru. UFO'lar da böyledir. Metafizik alanda yapılan çalışmalar da böyledir. Medyonomik çalışmalar da böyledir. Yani bu çalışmaların içerisine girip kendini kaptırıp öyle olduğunu zannettiği şeyleri gerçekmiş gibi anlamaya çalışan insanlar. Bu camiada, metafizik camiasında obsesyon falan diyorlar herhalde. Obsesif vakalar, evet, bu şekilde isimlendiriliyor. Özellikle spiritüalizm, neospiritüalizm ve bunun kullandığı bir terim bu. Obsesyon terimi. Yani ruhsal bir varlığın etkisinde kalıp onun doğru ya da yalan söylediğini, yanlış söylediğini, yönlendirdiğini ya da anlayabilmek kolay olmayabilir. Oraya kaptırırsanız insan nefsi de yani bu olayı gerçekleştiren, bunu anlayan benim, bunu aktaran benim gibi bir enaniyet içerisinde olabilir. Bu da gerçekten uzaklaştırır insanı. Ben şimdi aramızda aynı zamanda bir abi kardeş ilişkisi de olduğu için senelerdir şunu biliyorum. Size her hafta mesela ben Mehdi'yim diye bir mail şeyi geliyor. Gelir. Ben hiçbir zaman onları da bir kenara itmiyorum. Yani onun içerisinde gerçekten bir samimiyet var mı ona bakıyorum. Ondan sonra yani ayakları ne kadar yere basıyor. Arayışı gizemli bir alan olabilir ama yine de mutlaka sağlam ayakları yerde ne dediğini bilen, ne istediğini bilen, yani yapmak istediği şeyin bir hedefini, amacını bilen insanlar olabiliyor. Bazen insan kendini kaybedebilir. Bu da önemli değil. Ama dönebilmek çok önemli. Yani bu alana girip çıkabilirsiniz ama bir girdim çıktım ne oldu? Nasıl bir yerdeyim? Bunu tartacak bir irademizin kalması lazım. Yani kendimize özgüvenimizin korunması lazım. Evet, tabii bu yayını özellikle yapma sebeplerimden birisi de aslında şu. Şimdi bazı insanlar evet inanarak doğru veya yanlış bir şeylerin peşinde gidebiliyorlar ama bir de son yıllarda özellikle çok arttı. Bu işi bir bilgi sahibi, doğru düz bir bilgi sahibi de olmadan insanların iyi niyetlerini de suistimal ederek bir gelir kapısına tamamen çevirme noktasında bazı isimler de çıkmaya başladı. Muhakkak eskiden de vardı. İşte özellikle o Amerika'dan gelen o akımı, metafizik akımla beraber. Osho falan. Tabii yani muhakkak onun da bir şeyi var ama son dönemlerde çok arttığını gözlemliyorum. Ve bunların bir kısmının hani bir insana bilgi vermek ve bunun karşılığında bir ücret talep etmek, hem zamanınızı veriyorsunuz hem sizin edindiğiniz bir tecrübeyi veriyorsunuz. Burada belki bir beis olmayabilir ama bilgi sahibi olmadan ve insanları daha çok böyle bir suistimal etmeye yönelik bir gelir kapısına çeviren isimler var. Şimdi bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle son yıllarda yayıldığı için söylüyorum bunu. Valla tabii istismar etmek. Ya bir insan bir çalışma yapıyorsa, bu yaptığı çalışmada gerçekten bir fayda varsa bunun için para da talep edebilir. Bu iki insanın arasındaki bir mesele. Zaten çünkü zamanını ayırıyor. Yani bu işi gerçekten samimiyetle yapıyorsa. Yani bu doğrudur, yanlıştır demiyorum bu aşamada. Ama para da alınabilir. Ama öyle bir şey var ki yani plasebo etkisi diye bir şey var. Çok kuvvetli bir etki bu. Yani insanlar bunu kullanıp bir de belli bir yani bir rahatsızlığıyla ilgili birine danıştı diyelim. Birisi geldi. Bu arkadaşımız ona bu plasebo etkisiyle kısa vadede bir şey ya da inandırıcılığıyla bir yola sokabilir. Ama buradaki en tehlikeli şey o insanı gerçekten ihtiyacı olan tedavi ya da gerçekten ihtiyacı olan tavsiyelerden uzaklaşmış ve bayağı bir daha da kötüye gitmiş olmasına neden olabilir. Ya bu gibi mi? Mesela tıbbın yanında yani ilk başta tabii ki modern tıp olarak düşüneceğiz ama modern tıbbın yanında alternatif tıp değerlendirmesi de bulunabilir gibi tabii bir şey. Yani çünkü bazı doktorlar mesela böyle yaklaşıyor. Doktora gelin ama siz dışarıda alternatif tıpla tabii her tarafında sıkıntı var bu işlerin. Sanki ilaç sektöründe, pozitif bilimde sıkıntı yok mu? Muhakkak yani bu ilaç sektörünün ne kadar bencil, ne kadar vahşi bir kapitalizmle beraber çalıştığını bilmiyor muyuz yani? Tabii. Biliyoruz yani orada da var. O 2019'dan beri yaşadığımız bir süreç olmuştu mesela. Yani direkt orada da. Evet yani hepimiz yaşadık. Göründü. Yani dedeyi torundan ayırdılar pandemi döneminde. Evet. İnsanları düşünebiliyor musunuz? Yani virüs diyerek ne olduğunu da bilemediğimiz, yani tam olarak da karşı çıkamıyoruz. Ama netice itibariyle biz bütün pandemi 2018'den 2019'dan 2022'lere kadar izole olduk. Biz izole olduk da
Habitat devam ediyor. Yani canlılık devam ediyor. Virüsler gelişmeye, büyümeye, yani bizden daha hızlı bir 3 adım daha ileriden devam etmeye başladılar. Biz izolasyondan çıktığımız anda bizimle birlikte yaşayan bu virüsler değil, bizden 3 adım ileride çok daha tehlikeli virüslerle karşı karşıya kaldık. Evet. Yani o bakımdan bu meselelerin iki taraflı düşünülmesi lazım. Yani evet, sorduğum soruda yani bu tip şifacılık ya da metafizik olayları, enerjiler ya da diğer enstrümanları kullanan insanların ne yaptığı ile ilgili faydalı da olabilir. Elbette ki metafizik yok mu? Yani sadece bildiğimiz beş duyuyla gözlemlediğimiz şeyler yok ki. Biz yıllar önce, örnek veriyorum, çok yıllar önce hipnoz diye bir kavram vardı. Bu hipnoz o zamanlar metafizik, o anlaşılması mümkün olmayan bir olaydı. Yani uçuk kaçık bir olaydı. Ama pozitif bilim bununla ilgilenmeye başlayınca mesela hipnoz tekniğini kullanarak diş çekimleri yapıldı. Doğumlar yapıldı. Bu hipnoz tekniğini kullanan psikologlar, psikiyatristler bunu bir tedavi aracı olarak kullandılar. Evet. Yani birçok büyük bilim adamı da kullandı bunu yani. Dolayısıyla yani bu tip metafizik insanı ilgilendiren ve tedavi, özellikle tedavi konusunda bunlar incelenmeyle bugün anlaşılmayabilir ama gerçekten bunu samimi olarak yapanlar da var. Bu yetenek olarak bunu kullananlar da var. Burada dikkat edilmesi gereken şey, hiç kimseye iradenizi teslim etmeyin. Tabii. Sorgulayın, sorgulayıcı olun. Dolayısıyla o zaman geri dönüp olayları değerlendirebilirsiniz. Pozitif olan, gerçek olan ihtiyacınızdan çok uzaklaşmazsınız. Çok doğru. Geri dönebilirsiniz veya bunu at başı birlikte götürebilirsiniz. Evet. Ben zaten şeyde de biraz önce de bahsettiğim gibi bu hususta özellikle şunu söylüyorum. Tabii bir insan bilgisini ve zamanını birine ayırıyorsa ve bunu satıyorsa burada bir beis yok yani. Bu neticede bir karşılıklı ticaret olarak da veya bir kurs merkezine ya tabii canım, yapıyordur, vergisini ödüyordur, zaman ayırmıştır, tabii. Bunu iş olarak yapmıştır. Buradan yani kazandığı parayı bir takım araştırmalarına falan aktarıyordur. Tabii. Burada ben görmüyorum. Burada gerçekten samimiyet ve açıklık, yani ve o vergi olayı da çok önemli. Şeffaflık olması. Onu da söyleyelim. Hakikaten Maliye Bakanlığı da bu konunun üzerine çok eğilmeye başladı. Çünkü burada çok büyük bir kayıt dışı ekonomi. Ya suistimale çok açık bir konu. İnsanlar bu konuda yani hep bakıyoruz, biz de görüyoruz. Beraber bir sürü şeye gidiyoruz biliyorsun. Faaliyetler, işte festivaller, şunlar bunlar. İnsanların bu tip faaliyetleri gerçekleştiren arkadaşlara yaklaşımı sanki böyle bir çok yukarıdan bir insana yaklaşan hocam falan böyle. Güzel, saygı, sevgi güzel bir şey ama her şeyin abartılması güzel bir şey değil. Uç noktalar sıkıntılı. Merkezde sen varsın. Tabii. Senin ihtiyacın var ve kendin için bir şeyler arıyorsun. Burada kendini merkeze koyup aklını peynir ekmekle yemeyeceksin. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi o zaman buradan şuna geliyorum. Tabii eski de bir yayıncı olmanızdan dolayı şöyle ilginç, hep aklıma takılan bir iddiaydı. Şöyle bir iddia okumuştum. Deniyor ki bir dönem Türkiye'de bu ezoterik konuları işleyen, okült konuları işleyen, işte gizemci, komplo teorileri konularını işleyen kitaplar sahaflarda, tezgah altlarında gizlice satılırmış. Böyle bir iddia okumuştum. Şimdi ve aklıma geldi. Bugün de size sormak istedim. Siz de neticede o döneme şahitlik etmiş birisiniz. Hakikaten böyle bir şey yaşandı mı? İnsanlar böyle gizem kitaplarını böyle yasaklı kitaplar mahiyetinde tezgah altından o zamanlar özellikle o zaman Erich von Däniken'in kitapları, evet. Tanrıların Arabaları ile başlayan o seri öyleydi. Ama bunları mesela dediğin anlamda görmedim. Büyük kitap evlerinde satıldı bunlar. Ne olabilir bu? Vardı. Hans von Eyberg. Tamam, anladım. Bir döneme damga vurmuştu bu. Hatta Yaşar Nuri Öztürk'le programlar yapmıştı falan. Ondan sonra Yaşar Nuri Öztürk buna bir karşı duruş sergilemişti. Bu çok güzel. Mesela o tarz kitaplar mesela öyle satılmıştı. Tezgah altında. Evet. Çok ilginç bir tablo. Ondan sonra daha sonra Ruh ve Madde Yayınları'nın
Metapsişik Derneği'nin çıkardığı Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği. Bu derneğin çıkarmış olduğu kitapları, daha doğrusu çalışmaları bir şekilde ele geçiren derneğin içerisinde bilim araştırma grubu. Bunlar bu kitapları küçük fasiküller halinde yayınlamışlardı derneğin bilgilerini o zaman. Dernekten izinsiz şekilde. İzinsiz, evet. Bunlar biraz öyleydi mesela. Benim arkadaşım İbrahim o zaman bu kitaplara ulaştı. Hatta Beyoğlu'na bir yerde sanki böyle bir şeye giriyor gibi. Gizli bir yere giriyor gibi. Nereden geliyorsun falan diye soruyorlar çocuğa. O zaman lise yılları. Lisenin sonları falan. Yani 78, 79, 80 o civarda. Evet, dediğin anlamda bunları gördüm. Evet. Çok ilgimi çekmiş. Ama sonra bunlar en çok okunan, hatta ben hatırlarım mesela 2002-2003 yıllarında sanıyorum Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek Ekili'nin bir yazısı vardı. Orada o yazıyı, o manşeti hatırlıyorum. En çok satan türler diye bu kişisel gelişim ve bu ezoterik konular bir zamanlar en çok satan konulardı. Hatta şimdi bile öyle. Şimdi de öyle aslında aşağı yukarı. Evet. Mesela Akasha Yayınları'nın %100 düşünce gücü belki de bu Türkiye'de çıkmış kitapların içerisinde en çok satandır hala. Kapakları çok kötüydü ama. Öyleydi. Ama o kitap çok sattı. Hala da satılıyor. Aslında buradan benim de soracağım soru tarafına geldiniz. Siz şimdi tabii Bedri Ruh Selman'la beraber Türkiye'de başlayan bir serüven var. Onun kurduğu bir dernek var ve siz de bildiğim kadarıyla o dernekteki faaliyetlerle ilgili bir gözlemci olarak veya bir şekilde araştırmacı olarak orada, tabii. iştirak ettiniz. Ve şunu merak ediyorum. Yani Türkiye'de bu işlerin temeli olarak, yani başlatıcısı olarak Bedri Ruh Selman. Siz herhalde onun dönemine yetişemediniz ama. Değil mi? Bedri Ruh Selman çok eski. Tabii. 1950 yıllarda kendisi vefat ediyor. Ve enteresan bir kitap hikayesi var onun tabii. Evet. Çok insan bilir bunu. O dönemde yani Allan Kardec Fransa'da bu ölüm ötesi deneyimler ve metafizik olaylarla ilgili. Hatta Netflix'te de bunun bir belgeseli ya da film belgesel gibi bir kısa bir şeyi var. Dokümantasyonu var. Allan Kardec aslında pozitif bilimle uğraşan bir insan. Ama yaşadığı bu olaylar ve karşısına gelen vakalar, yani ölüm ötesi deneyimler ve ruhsal irtibatlar onu bir araştırmaya itiyor. Reddettiği bir şeyle artık çok kuvvetli bir savunucu olarak ya da araştırmacı olarak ilgilenen bir adam oluyor. Yani bu spiritüalizmin başlangıcı Allan Kardec'le başlıyor. Sonra neo-spiritüalizm diye Bedri Ruh Selman 1950'lerde böyle bu çalışmaları başlatıyor. Ve bu konuda 4 tane kitap yazıyor. Mukadderat ve İcabat. Son kitap da bayağı tartışmalı bir şekilde ölümünden 50 yıl sonra falan herhalde yayınlandı. Tabii. Yani 4 tane kitap çıkarıyor. Mukadderat ve İcabat, Ruh ve Kainat, Ruhlar Arasında, bir de Allah. Bu 4 kitap kendi içinde çok tutarlı kitaplardı. Ve ancak en sonunda Bedri Ruh Selman bir medyum değil. Sadece bir operatör. Yani bu süreci, bu olayı yöneten insan. Medyum başkası aslında kendisi de bir tıp doktoru. İç hastalıkları uzmanı. Ve aynı zamanda bir keman virtüözü. Evet. Afganistan'da görev yapıyor falan işte yani. Sonra da bu Metafizik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'ni kuruyor. Bu kitapları yazıyor. Hayatının son 6 ayına doğru, son döneminde diyelim, bir medyanomik çalışma yapıyor. 18 yaşında bir çocuğun medyumluğu ile birlikte ve 3 kişinin daha katılımıyla, daha doğrusu hazirun olarak yani katılımıyla bir yapıyor. Önder planından alıyorum diye söylediği son bir bu medyumluk çalışma yapıyor. Ama bu çalışma şöyle bir çalışma değil. Dikte ettirilen bir medyanomik çalışma değil. Bir bilgi aktarımı var. Bu bilgi aktarımından sonra anladıklarını ya da söylenmek istediği kaleme alan kendisi ve medyum aracılığıyla sunuyor ve onay alınca bunu kayda geçiriyor. Kimden geldiği iddia ediliyor? Önder planı dediği ruhsal bir plan olarak o zaman söylenen bu. Yani bir
Oradaki iddia nedir tam olarak onu anlamaya çalışıyorum. Bir uzaylı kavimden mi geliyor yoksa işte ruhlardan mı geliyor? Ruhsal Nasıl iddia irtibat bu daha fazla açılmıyor. Bunu bambaşka yorumlayabilirsiniz. Bugün bunu başka türlü anlayan, galaktik bir hikaye gibi yorumlayan ya da galaktik hikayenin kahramanlarının dünyaya olan etkileri gibi yorumlayanlar da var. Yani bu da çok haksız bir şey değil. Olay tek başına anlaşılacak bir mesele değil. Yani çok boyutlu bir iş bu. Aslında bugün konuştuğumuz Çünkü bütün yani Sümer tabletlerine, Sümer'deki tarihsel geçmişe baktığınızda, bizim kitabımızda da, kitaplarımızdan birinde de biliyorsun Göktuğ Göktaş, evet. Doktor Göktuğ Göktaş'ın 450 bin yıllık bir tarihi anlattığı bir kronoloji var. Bu tabi sadece onun değil, Zekeriya Hüseyin'in de yani Sümer tabletlerine dayanarak çıkardığı bir kronoloji bu. Ve bu tamamıyla galaktik bir hikayeye dayanan bir hikaye aslında tabii. Evet. Dolayısıyla bu hikaye Bediüzzaman'ın olayındaki durum bir ruhsal irtibat olarak değerlendiriliyor ve kapatılıyor. Sonra bu kitap alındıktan sonra diğer kitaplarımı yayınlamayın diye talimatı var Bediüzzaman'ın. Bunu aldıktan sonra da ilginç bir hikaye bu. Yani normalde bütün insanlığı ilgilendiren bir bilgiyi aldığında bir şey olur değil mi yani? Bunu ben aldım. Ben de, ama alıp kapatıyor. Bunu 3 kişiye emanet ediyor. Ve bunu kitabı notere kapatıyorlar. Zamanı geldiğinde bu açılacak diyor. Sonra da konuyla hiç ilgilenmiyor. 6 ay sonra da kendisi vefat ediyor. Yani buradan kendine hiçbir pay çıkarmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla o süreç, o hikaye öyle bugüne kadar geliyor. 2011 yılında da bu kitabın o emanet ettiği arkadaşlarından bir tanesi erken vakitte ölüyor. Diğeri de ben ölümünden çok kısa bir süre önce görüştüm Metin Bey ile, Metin Sakik. O öldükten sonra da Atilla Güyer, 18 yaşındaki medyum, tek başına kalıyor ve Metafizik Derneği ile birlikte bu kitabı çıkarıyorlar. Orada da bir takım soru işaretleri var ama istersen o konuya hiç girmeyelim. Evet. O ayrı, biraz daha özel bir konu olduğu için onu çok fazla şey yapmıyor. Neden vefat 6 ay sonra hangi sebepten vefat? Doğal yollardan. Doğal yollardan. Yani hiçbir şey yok. Ondan sonra hatta Bediüzzaman bu kitabı alıp arkadaşlarına ve notere teslim ettikten sonra deniyor ki bir kişi kalırsa dünyada, ölmez de bir kişi kalırsa bu direkt olarak açılır gibi bir ifade. Yanılmıyorsam yanlış söylemiş olmayayım ama biri kalırsa veyahut da farklı bir işaret alırsanız bu açılır gibi bir durum oluyor. 2011 yılında da yayınlanıyor bu. Evet. Tabii burada ilginç bir şey daha var. Bu bahsettiğiniz kitabı da söyleyeyim. İlahi Nizam ve Kainat kitabından bahsediyorsunuz. Ya o eksik mi yayınlandı, işte birilerinin elinden mi geçti falan, o konulara girmiyorum. Evet, bir durum oldu. Yani hayal kırıklığı oldu. Yani insanlar tabii 50 yılda gizlenmiş, üzerine bir sürü şeye yüklenen, beklentinin giderek büyüdüğü bir konu haline geliyor. Ancak şöyle bir şey var tabii. Yani yazmış olduğu, demin söylediğim 4 kitabının bütünlüğünü göze aldığımızda bununla bir uyum içerisinde olması beklenebilir. Böyle bir durum var. Öyle değil. Bunun anlaşılamıyor, çünkü kolay bir kitap değil bu. Anlaşılamıyor olması mümkün olabilir. Ya da bugüne kadar kaldırıldık mı, niye böyle bir şeyle karşıya kaldık diyenler var. Ve hatta ben bunu henüz anlayamıyorum, daha sonra anlayabilirim belki deyip bir daha okumaya çalışanlar var. Yani bu tartışmalı bir konu. Biraz muallak. Yani bunun doğru bir şekilde yayınlanıp yayınlanmadığı ile ilgili bir takım sorular var. O yüzden tartışmalı bir konu, ayrıca konuşulabilir. Evet. Tabii değerli izleyiciler, bunu sorma sebebim şuydu. Bedri Ruh Selman dediğimiz kişi aslında Türkiye'de metafizik ve metafizik işleri de diyebiliriz hatta, başlatan, bu işin öncüsü olan isim. Dolayısıyla onun bıraktığı ve ölümünden 50 küsur yıl sonra yayınlanan bir kitabından bahsediyoruz ve
Yani Yıldıray Bey'in orada söylediği işte o beklenti gitgide arttı dediği konu o. Dolayısıyla bu kişinin kitabı olması sebebiyle ve 50 yıl sonra yayınlanması sebebiyle tartışmalara sebep olmuştu. Bundan dolayı sordum. Ama şöyle de bir ilginç nokta var. Şimdi Bedri Bey bu derneği kurduğunda bir kısım insanlar ruhçuluk faaliyeti olarak bunu şey yaptı. Hatta Evet, evet. ruhçu tabirini böyle biraz alay edercesine kullanan bir kesim oldu. Ama ilginç bir şey. O derneğe çok bilindik gazetecilerden tutun, çok Tabii, bilindik tabii. işte Çok. siyasetçilere kadar vesaire iş adamlarına kadar çok ilginç isimlerin de katıldığı Ciddi bir dernekti. Biz o zaman mesela şöyle de söylemek lazım. Bizim olduğumuz dönem için söylüyorum tabii. Bu bir gelenek devam etti. Biz Ergün Arıkdal'la birlikte dernek içerisinde faaliyet gösterdik. Ne yaptık? Büyük bir özveriyle ve severek ve isteyerek, hani insan tuvalet temizlemeye, dernek temizlemeye koşarak gider mi? Yani. Yani insanı koşturan bir cazibe vardı o zaman. Ve genç arkadaşlar. Çünkü bilgi kaynağı da azdı değil mi? Yani Tabii ki. Yani şimdi bu Şimdiki gibi değil. bilgiye koşuyorsunuz. Ergün Bey bizimle bizim için bir şey oldu. Yani hoca oldu. Bugün de oğlu Tarık Arıkdal kurduğu enstitüyle buna devam ediyor. Babasının geçmişten getirdiği o kültürü devam ettirmeye çalışıyor. Tabii o başka bir şey. Bu başka bir şey. Evet. Orada çok daha eskiye dayanan Bedri Selman'la birlikte başlayan bir kültür var. Tarık'ın da yaptığı, o da çok değerli bir çalışma. İnşallah o da hedefini bulur. Umarız Doğru diyelim. yolda Tabii, olur. bir de şunu karşılaştırmak lazım. O dönemdeki çalışmalarla, bu psikik çalışmalarla, metafizik, psikik çalışmalarla, ezoterik, okült çalışmalarla bugünkülere baktığınızda bugün böyle kurumsallaşmış, ciddi şekilde yapılan böyle çalışmalar var mı sizce, yoksa o dönem yaşandı, yapıldı ve bitti? Artık böyle bir şey yok Bu dönem gibi. daha başıboş. Yani bir dernek faaliyetinin kendi içinde bir disiplini vardı. Yani hani nasıl bir pozitif bilim disiplini var ya. Evet. Orada da öyle bir disiplin vardı. Ama bugün ne var artı? Bugün metafizik konular kuantumla birlikte, yani bir çift yarık deneyinin deneyinden çıkardığınız sonuçlarla metafizik meselenin sonuçları yani neredeyse aynı şeylerle yaklaşıyoruz. Bu konu birbirine ters taraftan yaklaşmaya başladı. Şimdi bilim adamları da işin aslında metafizik tarafını tartışıyorlar. Çift yarık deneyini tartışırken. Evet. Dolaylı Dolayısıyla artık bilimin, yani Schrödinger'in kedisi olayı ufacık bir deney, çok basit bir deney ama altında müthiş bir metafizik dünya var. Muhakkak. Yani çift yarık deneyindeki gözlemci etkisi. Arkadaş böyle bir şey olur mu? Yani şimdi gözlemci etkisi deyince olay bambaşka yerlere Onu da gitti. söyleyelim. Yani bu deneyin aslında en temel ve en can alıcı çıktısı o maddenin gözlemlendiğinde ayrı bir harekette bulunması, Yani gözlemlenmediğinde ayrı bir harekette hem bulunması dalga aslında. hem parçacık şeklinde hareket ettiği ile ilgili İki ışığın. farklı şekilde hareket Evet. etmesi. Yani bu tabii şeye de doğru gidiyor. Yani şimdi bizim mesela Işık Kızıltuğ, Işık Hanım konuyu biraz bu açıdan ele alıp aslında şimdiki anlaşıldığı gibi de değil. Yani dijital bir dünyaya gidiyoruz. Dijital bir şey evreninde yaşıyoruz. Simülasyon içerisinde yaşıyoruz. Ama burada ruhu ve insanın ölümsüzlüğünü temele alıp ama ruhu insanın toptan yok olacağı ile ilgili bir korku meselesi var. Ama esas mesele o değil. Yani biz buradaki simülasyonun nasıl bir şey olduğunu anlamamız lazım. Evet. Buna aslında pozitif olarak bakmamız lazım. Ben insanlığın buradan daha pozitif bir yere doğru gidebileceğini düşünüyorum. Aslında zaten yani robotlar bizi ele mi geçirecek? Evet. Yani bugün tartıştığımız nokta aslında bunlar belki 20-30 yıl önce çeşitli fantastik filmlerin, bilim kurgu filmlerinin konusuydu vesaireydi ama bugün artık bunları ciddi tartışıyoruz. Yani bir giyilebilir teknoloji diye bir şey var. Çok basit ve ilkel düzeyde henüz ama bir gözlük takıyorsunuz ve o gözlük sizi, yani beyninizi o gerçekliğe, oradaki görüntüdeki gerçekliğe yönlendirdiği için aslında beyninizi kandırıyor bir nevi. Ve siz orada yaşadığınız tecrübeyi gerçekmiş gibi algılayıp işte heyecanlanıyorsunuz, korkuyorsunuz, duygulanıyorsunuz vesaire, böyle bir tablo var. Ve bu henüz daha çok ilkel bir teknoloji olmasına rağmen.
Dolayısıyla simülasyon evreni teorisi dediğimiz Yani şey şimdi biraz simülasyon evrenini biri kurduysa da ya da yönetiyorsa da bu zamandan da münezzehse bu demek ki çok büyük bir teknoloji. Bizim buradaki yani bug'ları anlamamız biraz kolay değil yani. Çok doğru. Onunla ilgili şöyle de bir teori okumuştum mesela. Eğer bir simülasyon evrenindeysek bu evren nasıl bir sistem olarak işlenebilir? Çok büyük bir sistem çünkü. Hatta Matrix'te de böyle çok ufak ufak bunun şeyine değiniyor. Hatta Matrix'te neden kod ekranından bakıyorlar mesela simülasyona? Şundan dolayı Dijital çünkü bir- bunu görüntüye aktarabilecek kadar güçlü değiliz. Yani o kadar büyük bir şey var ki, dünya var ki bunu görüntüye aktaramıyoruz. O yüzden kod ekranından bakmak zorunda kalıyoruz diyor. Aslında bununla ilgili de bir teori ortaya atıldı. Deniyor ki bir bilgisayar oyunu oynadığınızı düşünün. Bu bilgisayar oyunu sistemsel kurgulanması gereği sizin bilgisayarınızı, donanımınızı çok yormamak için ve yeterli olması için şöyle bir mantıkla kurgulanıyor. Siz o bilgisayar oyununda bir yolda yürüyorsunuz mesela. Sizin görüş alanınıza giren kısım kadar kısım Tabii. işleniyor. Ve buradan da grafik müthiş kartında. bir tasarruf. Evet, tasarruf ediliyor. Enerji tasarrufu elde edilmiş Evet. oluyor. Ya da megabayt tasarrufu diyelim her neyse. Evet. Yani böyle de bir teori. Tabii bu konuyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler, Tabii, yeni tabii. teoriler ortaya atılmaya Yani devam ediyor. doğrusunu göreceğiz. Dediğim gibi buradaki önemli olan şey, ben burada çok negatif bir şey görmüyorum. Pozitif olacak. Belki meseleleri daha iyi anlayacağız. Yapay Neticede- zekayı mesela bunun neresinde görüyorsunuz? Bu arada yapay zeka ile ilgili de çok kıymetli bir isimle yakında bir söyleşi yapacağız. Ama o konular da aslında yani yapay zeka konusu da bu konularla iç içe geçmiş bir Ya durum. kaçınılmaz bir durum. Kaçınılmaz bu. bir Yani zaten yani bu alt tarafta işlenmiş birdenbire küt karşımıza çıkıverdi. Evet. Elbette ki biraz dizginlenerek şu anda devam ediyor. Buna uyum sağlayacağız. İnsan uyum sağlayan bir varlık. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllar önce Mesaj diye bir film vardı, hatırlarsın. Evet. Mesajda olay, tabii çok kısacık söyleyeyim. Hani dünya dışından gelen bir proje var. Bu projeyi çiziyorlar. Sonra Jane Fonda mıydı oyuncu? Her neyse kadın oyuncu bu aracın içerisine binip bunun geldiği yere ya da galaksiye gidecek. Ve soru soruyorlar. Yani daha doğrusu gidecek kişiyi seçmek için bir kurum bu aletin içerisine girecek olana soru soruyor. Diyor ki karşılaştığında, yani dünya dışı bir üstün değil de yani gelişmiş bir varlıkla karşılaştığında ilk soracağın soru ne olur? O da diyor ki kendinizi yok etmeden nasıl bu seviyeye ulaştınız? Soru Çok bu. güzel, çok güzel Soru bir bu. soru. Yani o yüzden insanlık içinde aslında sorulan soru bu. Yani kendini yok etmeden bu teknolojiye nasıl uyum sağlayacaksın? Evet, ki bugün tartışılan en büyük hususlardan birisi de o. Yani tamam, bu hayatımıza giriyor. Peki bizi nasıl etkileyecek? İnsanlar işsiz mi kalacak? İnsanlara artık gerek kalmayacak gibi. Çünkü o yapay zekanın yerleştirildiği bir yerden robot teknolojisi de gelişiyor. Yani insan gibi hareketlerde bulunup insan gibi mikro hareketlerine kadar hatta hesaplanarak. Şimdi o yapay zekanın o robot teknolojisindeki robotlara entegre edildiği versiyonu düşündüğünüzde çok başka bir noktaya gidiyor Vallahi olay. biz ondan sonra nereye giriyor? Nereye odaklanırız? Belki de daha hayırlı şeylere odaklanacağız. Umarız öyle olur diyelim. Belki de böyle olunca, eğer varsa bir galaktik bir bağlantımız, ta hani var ya Prometheus'ta bile anlatılan ya da işte Enki'nin hikayesi, yani dünyadaki var olan insanlığın genetiğinin değiştirilip biraz içine Tanrı katılması hikayesi. Belki de böyle olunca galaktik bir şeyimiz olacak, uyanışımız olacak ve o bilinç seviyesinde başka şeyler olacak. Bu bir şey. Ben böyle buna inanıyorum diye söylemiyorum. Bu da seçeneklerden bir tanesi. Evet. En azından pozitif düşünmek istiyorum. Çünkü ne düşünüyorsak öyle oluyor. Böyle bir dünya. Doğru. Bu arada biz bu yayınları gerçi sizle de daha önce konuştuk. Şundan dolayı yapıyoruz biraz. İnsanlar gündemde o kadar yoruluyorlar ki artık ve tek düze ve kısır bir gidişat olduğu için daha farklı, böyle daha insanın beynini başka bir şekilde çalıştırabilecek, belki biraz stresini attırabilecek hatta
O yüzden bu tip daha böyle ilginç gündem ötesi konulara değinmeye çalışıyoruz. Ağzınıza sağlık diyeyim, teşekkür edeyim ama son bir soru soracağım. Muhakkak izleyiciler merak edecektir onu çünkü. Bu dernekte, bu celseden bahsettik, seanslardan vesaire tam olarak ne yapılıyor? Onu böyle çok kısaca bahsedebilir misiniz? Ne yapılıyordu daha doğrusu? Benim aslında bu yoğun olarak benim bulunduğum zamanlardan biraz daha önce çok yoğun olarak yapılıyor. Burada bu medyum özelliği olan kişi ve bunu yöneten bir operatör ve bu durumu gözlemleyen Hazirun ve bu olayın kayda alınmasını sağlayan bir alet ve kişi ve bunun kaydını tutan ve bu olay olduktan sonra da bu kayıtların incelenip daha sonrakilerde tutarlılık göstermesini meselesini araştıran ve bu bilgilerden bir takım şeyler çıkarmaya Ya bu bildiğimiz film sahnesi gibi mi yani, hani o yani bizde ruh nasıl çağırma bir şey biliyor musun? seansında Hani şimdi yapılan yazıyorsun ya, yapay zekaya soruyorsun. Evet. Eskiden yapay zekaya değil de o varlığa soruluyordu. O işte filmlerde ruh olarak geçer. Evet. Ama öyle bir sahne mi yani hakikaten o celse dediğimiz sahne? Çok farklı Tabii daha profesyonel bir şey var. çalışmalar Hani orada var. kayda alan Yani vesaire var ama. ne bileyim işte konuşarak olan var. Yarı kendinde olan, olaya hakim olan medyum aynı zamanda operatör olarak çalışanlar var. Ya farklı özellikte medyumlar var. Her biri farklı farklı. Bu da çok ilginç. Yani o dönemlere dair hep böyle anlatılar yapılıyor ama ben şimdilerde çok bilmiyorum. Açıkçası çok duymadım. Böyle çalışmalar yapılıyor mu yapılmıyor mu bilgim yok bu konuda. İzleyicilerimizden belki bilgisi olan varsa onlar da yorumlara ekleyebilirler. Yıldıray Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu benim Rica için. ederim. Daha söyleyecek çok şey var. Bir dahaki programlarda umarım bunları da değerlendiririz. Evet değerli izleyiciler, bugün dediğimiz gibi size bu konuştuğumuz konuların yayımcısı diyebileceğimiz 30 yıllık bir yayıncının bazı hikayelerini, bazı tecrübelerini aktarmaya çalıştık. Ve bundan sonraki sohbet videolarımızda da yine her zamanki kaldığımız konulardan devam edeceğiz diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.